Merhabalar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir etli bulgurlu köfte yapacağız. Gerçek temeli Elazığ'dan gelen bir köftedir arkadaşlar. Harput köfte olarak biliniyor. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Hemen köftemin yapım aşamalarına geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 600 gram kıymamı aldım. Üzerine ince kıyılmış bir adet kuru soğanımı da ekliyorum. Yarım demet maydanoz, bir adet yumurtamızı da ekleyelim. Baharatlarımı da katıyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, toz biber ve pul biber kullanıyorum. 1 dolu yemek kaşığı biber salçası, 1,5 yemek kaşığı da domates salçası ekledim. Bulgurumu eklemeden önce bu malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Bulgur da ekleyerek yoğurabilirsiniz ama bu şekilde yaptığınız zaman bütün malzemeler birbirine daha iyi karışmış oluyor. Yoğurması daha pratik oluyor. Bu köfteyi bazı yörelerde reyhan koyarak da yapıyorlar arkadaşlar. Ama ben reyhan kullanmadan yapmayı tercih ettim. Bakın gördüğünüz gibi bütün malzemeleri iyice yoğurdum. Şimdi sıra geldi bulgurlarımı eklemeye. Bardak ölçüm 250 ml. Bu ölçüden 1,5 su bardağı bulgurumu ekledim. Yoğurma kısmını videoda görmüş olduğunuz gibi azar azar bulguru içine katarak yoğuruyorum. İlk etapta yoğururken su ilavesi yapmıyorum. Çünkü eklediğimiz soğanın suyu, işte yumurta falan eklediğimiz için bunlar tabii ki kendi suyunu bırakıyor. O yüzden ilk etapta su eklemiyorum. Köftemize tam olarak bulgurunu karıştırmadan önce de yarım su bardağı irmik ekliyorum. Bunu da aynı şekilde yavaş yavaş içine çekerek yoğuruyorum. Siz tabii ki ilk baştan bütün malzemeleri ekleyerek de yoğurma aşamalarını yapabilirsiniz. Bu şekilde olduğu zaman malzemelerin hepsinin daha iyi karıştığını ifade edebiliriz. Artık köftemiz yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bu aşamadan sonra kontrollü bir şekilde su ilavesi yaparak köftemizi yoğurmaya devam ediyoruz. Zaten yoğurdukça da anlayacaksınız. Köfte tamamen birbirini tutmaya başlayacaktır. Kendi kendine toparlanmaya başlayacaktır. Su ilavesini de öyle birden yapmıyoruz. Hafif hafif elimizi ıslatarak yapıyoruz. Biraz kas gücü gerektiren, kol gücü gerektiren bir köfte tarifi ama gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi köftemizin tutup tutmayacağını test edelim. Bir adet hemen şekillendiriyorum ve suyun içerisine bırakıyorum. Suyun içerisinde bekleyen köftemiz dağılmıyorsa köftemiz tamamdır. Yoğurma aşamasını bitirebiliriz ve artık şekillendirmeye geçebilirsiniz diyor. Elimi hafif ıslatarak köfte harcımı toparlıyorum. Üzerinin de kurumaması için görmüş olduğunuz gibi ıslatıyorum. Şekillendirmek için köfteden ufak parçalar koparıyorum. Avucumun içerisinde yuvarlayıp şöyle gördüğünüz gibi işaret parmağımın arasında sıkarak şekil veriyorum. Bakın avucumda yuvarladım, işaret parmağımın arasına koydum. Diğer elimin işaret ve baş parmağıyla yuvarlayarak şeklini veriyorum. Şekillendirmesi de çok keyifli, yapması da çok keyifli, yemesi de bir o kadar keyifli arkadaşlar. Sizler de denediğiniz zaman zaten bana hak vereceksiniz. Ben köftelerim bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi suyun içerisine attığım köfte hiçbir şekilde dağılmadı. Köftelerimizi şekillendirme aşamasını bitirdikten sonra hemen haşlama aşamasına geçiyoruz. Köftelerimi haşlayacağım tenceremin içerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koydum. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçasını ekliyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. 1 çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da toz biber ekledim. Tekrar şöyle kısa süre karıştırıyorum.
Kavurduğum salçaların üzerine kettle'da kaynatmış olduğum suyumu ekliyorum. Haşlayacağınız köfte miktarına göre su oranını ayarlayabilirsiniz. Ben yaklaşık 2 litre kadar su ilave ettim. Son olarak da tuz ilavesi yapıyorum ve suyumu kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kaynayan suyumun içerisine hazırlamış olduğum köftelerimi koyuyorum. Yapmış olduğum köftelerin hepsini tek seferde haşlamıyorum arkadaşlar. İlk etapta haşladığım köfteleri alıp daha sonra tekrar haşlayacağım. Köftelerim şöyle bir 4-5 dakika kaynayacak. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Artık iyice pişen köftelerimi servis tabağıma alabilirim. Bu arada videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz varsa ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Köftemizi servis ederken şöyle haşlamış olduğumuz suyundan da üzerine ilave ediyoruz. Gerçekten evlerinizde yapmanızı tavsiye ettiğim muhteşem bir köfte tarifi. Mutlaka deneyin. Denediğiniz zaman bana hak vereceğinize inanıyorum. Bugün de bir videomun daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.